Bak. Evet, ittir. Elimde bıçak var diyorum. İttir. Daha sert diyor. Senin gücünü arttırman lazım. Evet, ha böyle artır. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane CFC dövüşçüsüyle beraberim. CFC ne diyecek olursanız da MMA'in Türkiye'de yapılan en büyük organizasyonu. MMA biliyorsunuz ki zaten son 10 yılda dünyada en çok yükselen sporlardan biri. CFC organizasyonu da İstanbul Ülke Arena'da 26 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Bu organizasyonda tam 11 farklı ülkeden 20 farklı sporcumuz yer alacak. 4 farklı Türk sporcumuz da yer alacak. Biletler Passo ve Biletix'e diyelim. Ve videoya geçelim abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyi abi, sen nasılsın? İyidir vallahi, bugün sizden çok değerli şeyler öğreneceğim abi. Bu arada ben konuşurken tıpkı senin gibi yüksek sesle konuşmak zorunda mıyım? Yani şey mi, öyle mi konuşmam gerekiyor? Yok, o benim ses tonum ya. Biraz desibeli yüksek çıkıyor. Normalde Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet. Ben Tayland'da yaşıyorum Kardım. Konuştuk biraz Evet, önce ama evet. isimlerinizi bir isterseniz ekrana. Ben Erdem Dinçer. Ben İşfak Seyit. Biz Erdem'le konuştuk daha demin. Orada arkadaşımız çıktı. Evet, ortak arkadaşım. Dünya Ertan küçük. Balaban'ın salonunda Furkan'la Kutlu'na buradan selamlar Selamlar. olsun. Bugün ben biraz çok basitçe bir şeyle geldim size. Çünkü normalde siz bir sürü teknik biliyorsunuz, bir sürü bu işin detayı var. Ama ben dövüş bilmeyen bir insan olarak zor bir durumda kaldım. Tabii kavga etmeyi hiçbir zaman tercih eden bir insan da değilim zaten. Oluyor yani böyle durumlar. Kendimi korumak için ne yapabilirim? Böyle sizden bir iki basit bir şey öğrenmek istiyorum. Ben şöyle anlatabilirim. Benim uzmanlık alanım birazcık daha vuruş üzerine. Arkadaşın uzmanlık alanı birazcık daha güreş, jiu-jitsu üzerine. Ben vuruş üzerine sana yardımcı olabilirim. Ayakta nasıl başlarsın veya nasıl kendini savunursun. Sonrasında da arkadaş yere düştüğünde de o işte sen kendini nasıl korursun ya da nasıl yere düşmemen gerekli. Öyle devam ederiz, öyle bir içerik üretiriz. Zaten jiu-jitsu direkt yerde, sırtın üzerinde güreşiyorsun değil mi? Jiu-Jitsu aslında yani vuruşun olmadığı her yerde var olan bir durum, bir spor. Ayakta da jiu-jitsu yapabiliyorsun ki bu güreşe giriyor zaten. Yerde de devam eden bir şey. Hem sırtındayken hem rakip sırtındayken yani her pozisyonda hem kontrol hem saldırı sporudur. Yani yere düştüğün an aslında avantajlı olabiliyorsun. Daha avantajlısın tabii. Bir tık daha işimi kolaylaştırmış oluyorsunuz. Ben bizzat jiu-jitsucu değilim ama jiu-jitsu bizim alanımızın olmazsa olmazı. Yani MMA'in çok önemli bir parçası. O zaman tam yani iki doğru insanla bir araya gelmişim. Abi başlayalım o zaman. Başlayalım. Nereden başlıyoruz? Karda şöyle başlayabiliriz. İlk öncelikle en basit vuruş, sokakta en çok kullanabileceğin, elinde herhangi bir materyal olabilir, ne bileyim kesici bir materyal olabilir. Rakip karşındaki sana saldırıyor. İlk kendinden uzaklaştırman için en basit vuruş push kick dediğimiz, rakibi ittiğin bir vuruş. Tamam. Misal veriyorum, ben sana vuruş geliyorum. Push kick dediğimiz vuruş, rakibi kendinden uzaklaştırmak için vurduğun bir tekme. Ha, tekme. Tekme, evet. Biri sana güreşe geliyor, güreş yapmak istemiyorsun veya biri elinde materyalle sana saldırmaya geliyor. Sen kendinden uzak tutmak için push kick dediğimiz bir tekme var. Evet. İlk önce diz atar gibi dizini yukarı çekiyorsun. Ondan sonrasında alttaki ayak açılıyor ve rakibi itiyor. Biraz denge lazım tabii. Evet. Bunu hızlı yaptığın zaman aslında birazcık daha dengeli olacak. Şimdi yavaş yaptığın zaman denge sorunu oluyor. Ama hızlı yaptığın zaman kaldır ve vur. Vuruş merkezi olacak. Tamam. Aynen, göğüsle bel arasına herhangi bir yere vurabilirsin. Bu mesela şey, bize bıçakla yaklaşıyor. Evet, kesici bir misal şeyler. veriyorum. Misal veriyorum. Elimde bıçak var. Tam ben sana gelirken Yakına sokmamak için. yakına sokmam için veya ben sana güreşçiyim misal veriyorum. Bu MMA içinde, bizim branşımız içinde. Tamam. Tam ben sana bıçakla gelirken misal veriyorum. Senin o zaman da zamanlamayı ayarlaman. Sen benden çok daha kuvvetlisin. Ne yapmam lazım? Benim senden kaçarak dövüşmem lazım. Benim kendimi sana yakalatmamam lazım. Neden? Yakaladığım zaman, sen beni yakaladığın zaman iki yüklü edersin. Anladın mı? Bunu doğru mu takıyorum bu ele? Doğru. Karda yani. baş parmağın şeyi olmayacak zaten. Aynen, baş parmak böyle boşta olacak. Sizin dövüş eldivenleri böyle mi yarışta? Evet, evet. Bu aynı maçta dövüşeceğimiz eldivenin aynısı. Ha, Baş bayağı parmak- hafif bir eldiven ya. Evet, pamuğu daha az tutmak için baş parmakta şey olmuyor. Çünkü güreşte var ya işin içerisinde. Abi bununla vurduğun zaman gider yani karşı Evet, taraf. boks eldiveniyle bayağı bir fark var arasında. Evet ya. Ertan abi hep şey derdi. Buradan da tekrar selamlar olsun. Boks eldiveniyle yediğin darbe seni böyle dağıtıyor. Bam diye. Ama böyle bu eldivenlerle yediğin darbe böyle tık tık anlık siyah gidip geliyor derdi. Kütle farkı işte, kütle farkından kaynaklanıyor. Mesela bir koçbaşı ile vurulan bir kişiyi düşün, bir de aynı zamanda bir mızrakla vurulan. Tam öyle ya. Böyle saplanıyor böyle. Bu ama bir yerde öldürücü abi.
Evet. Ama ben bundan daha tehlikeli bir şey biliyorum abi. Sen maçlar için kilo kesiyorum, diyet yapıyorum. Tamam. Karşıma sürekli keşfette bu abimizin yemek videoları çıkıyor. Şu kadar hamburger tepsisini sıfırlıyor. Yani zorlanıyorum, aşırı zorlanıyorum senin yüzünden. Ya evet diyette zor abi o şeyler ya. Zor. Şunu bir Kanka senin ellere birazcık zor. Senin elin benim gövdem kadar olduğu için. Maşallah. Evet. Gard alırken gard alma pozisyonunu göstereyim sana ayakta. Tamam. MMA'de ve Muay Thai'da, kickbox'ta normal bokstaki gibi değil. Eller her zaman çene hizasında değil, alın hizasında. Ha. Evet. Çünkü neden? Dirsek atıyoruz, Kafama tekme. yedirim. Yani buraya yediğin zaman da knockout olabilirsin. Doğru. O yüzden eller hep alın hizasında. Doğru. Evet. Burada guard pozisyonundayken ilk önce sağla başlayalım. Bu harekete ivme kazandırmak için sağ, nasıl futbolcular topa vururken sağ elleriyle açıyor ya. Bu harekete ivme kazandırmak için sağ tekme atıyorsan sağ elini aşağı indirip ivme kazandıracaksın. Yani buradasın, eller guard pozisyonunda. Push kick. Hop. İttiriyorsun. Ha, burası kalıyor abi. Hop. Evet. Sol el her zaman yukarıda. Sol el kalıyor. Yani sağ tekme vuruyorsan sağ el aşağı inip harekete inme kazandırıyorsun. Tamam. Dene, ben torbanın arkasını bir tutayım, deneyeyim. Tamam. Ayağınla aynen ittirmeye, ağırlığını iyice ileri vermeye çalış. Evet. İyice ağırlığını, evet. iyice ver ağırlığını. Evet. Güzel. Daha yukarıda. Nefesini tutma, nefes ver. Ah. Nefesini tutma. Farkındayım, tutuyorsun. Her vuruşunda nefesini vermen lazım. Bizim sporda da olay nefes tutmak ya. Değil mi? Farklı aslında. Tam antisi ya evet. Hadi. Bravo. İndir eli aşağı. Sağ elini aşağı indir. İvme ver. Bravo. Dengeli. Bravo. Gayet iyi. Daha önce hiç öğrenmedin. Yok. Bak güzel yapıyorsun. Ha. Karda cidden güzel yapıyorsun. Yani şey değil. Kabiliyetin var. Güzel yap. Ha. Evet. Sağ ol abi. Direkt İtalyanmaya başladın ha. Günde 15 litre su içince tabii. Dehidrasyon oluyor ya. Ha, evet. Ya bu arada burası tam şu anda powerlifting yarış alanı gibi kokuyor. Ben çok yarıştım eskiden. Bengay. Yani mentollü böyle ağır bir ağrı kesici. Evet. Tam o koku ya şu anda. Bazen bizim antrenmanlarda kavallarımız, ayaklarımız, bazı eklem bölgeleri çarpıştığı için yaralanıyor. Bir sonraki antrenmana devam etmek zorundayız. O yüzden onları sürüp o ağrıyı geçici olarak yok ediyoruz. Bizim de belimiz ağrır hep. Heh, aynı muhabbet. Deadlift yapmaktan. Aynen abi, işte görmemezlikten gelmek için Bengay kullanmak lazım, biliyorsun. Onu Mecbur. kullanıyoruz. Evet. O bir de ısındırıyor daha böyle açıyor Tabii. şeyleri falan. Orayı bir ekstra ısıtıyor. Evet ya. Bengay candır ya. Abi şey demiştin sen siklet düşüyorum dedin. Evet. Bir gecede en fazla kaç kilo verdin siklete girmek için? Bir gecede ben bugüne kadar dövüş kariyerimde 8-9 kilo verdiğimi Bir hatırlıyorum. gecede. Ya, bayağı iyi vermişsin bu arada. Yani bunu bütün MMA'ciler, profesyonel MMA'ciler yapıyor. Yeşil çay mı? Yeşil çay zaten içiyoruz Değil abi. mi? Yeşil çay olmazsa olmaz. Ben bir gecede 10 kilo vermiştim ama benim kilom da daha kolay kilo vermek yani. Tabii, Çünkü kütle farkı var. su atımı çok daha fazla oluyor. 148'den 138'e düşmüştüm. VPC'de dünya deadlift rekoru kırmıştım. Wow. Junior'da. Wow. Onu da koyduk buraya şu anda. Kaç yaşındaydın Junior'da? 20 yaşındaydım. 327,5 deadlift yaptım. Bas! Bas! Helal! Helal be! Helal be! Helal be! Yeterli kaldırış. O zamanlar için iyiydi. Şu an 400 yapıyorum zaten. Oo, 400. 400 kilo. Yarım ton abi bu. Ama farklı spor abi. Şimdi sizde bir kardiyo var sürekli, kondisyon. Evet, Bizde statik ağırlığı kaldırıyorsun yani. Evet. Bizde gücü hep muhafaza etmek var. Sonra bir 15-20 dakika, 25 dakikalık o dövüş periyodunda o gücü açığa çıkarmak var. Evet, Kademeli çok zor olarak, ya. devamlı olarak bir de yani. Hani Smackdown gibi fake make de değil bunlar. Gerçek dövüş ya. Gerçek dövüş abi. Böyle bir bakmışsın böyle bir yerler şişmiş, bir yerler açılmış. Oluyor adam iki gözlü uzaylı gibi olmuş falan. Ve kişi bunu fark etmiyor. Bunu ramplar arasında orada sağlık çalışanları var. O geliyor vazelin sürüyor, diren yapıyor. Hiç Anca fark oldu mu ediyor. o kadar tanınmayacak hale geldiğin? Yok, benim bir tek burada işte kafamda bir bölge açıldı en son Tayland'daki maçımda. Ben tam rakibin bacağını yakalamışken herif yukarıdan 5-6 tane dirsek üst üste vurdu. Bir tane de kafama diz atmıştı. Burası açılmıştı, ben bunu maçın sonunda fark ettim. Maç bitene kadar fark etmemiştim. Hadi ya, o sıcaklıktan tabii. Hiç hissetmiyorsun. Buradan kan akıyordu falan, maçın sonunda fark ettim. Sonra aldılar beni hemen, zaten arka planda seyyar hastane kuruyor, büyük organizasyonlar. Hemen hastanede böyle dikiş attılar ayaküstü zaten, kapattılar. İyi var ya. Sıkıntı yok abi, bayrak Çağımla geldim. Sakatlarsan tazminat. Tamam. Ama Bacım- arkada çarpma da. Şaka yapıyorum. Şimdi misal veriyorum. Sokaktayız. Elimde herhangi bir şey olabilir Tamam. veya vuruş olabilir. Ben sana geliyorum, bak dediğim gibi unutma. Burada önemli olan zamanlama. Ben sana çok yakındayken bana atamazsın. Çok uzaktayken atamazsın.
O yüzden ilk önce zamanlama için yavaş başlayacağız. Tamam. Yavaş yavaş gelir gibi zamanlamayı ayarladıktan sonra Anladım. o hissiyatı aldıktan sonra hızlandıracağız. Tamam. Guard pozisyondasın yine korur gibi. Elimde gelirken tam ben sana gelirken ortaya gövdeme istediğin bir noktaya Tamam. push kick'le beni uzaklaştırman lazım. Hop. Aynen. Tam orada ittir beni korkma. Ha, tamam. İttir. Hop ittir vurabilirsin buna vurabilirsin sıkıntı yok. Hop. Evet ittir. Elimde bıçak var diyorum. İttir. Daha sert diyor. Senin gücünü arttırman lazım. Evet böyle artır. Evet. Arttır hadi. Daha power. Evet power. İndir eli inme kazan. Power. Evet hızlı. Nefes ver nefesini tutma hızlı. Evet. Aman. Her Evet, vuruşunda nefesini vermen lazım. Aynen doğru. İş. Ha, Aynen. Doğru. Hadi. Buradayız geliyorum. Evet çok güzel zamanlar. Bravo geliyorum. Evet geliyorum. Evet bravo. Power. Çok ufak bir detay daha vereceğim. Eğer push kick atarken üst vücudunu birazcık daha geri yatırırsan yani dik bir pozisyonda değil de üst vücudunu bir tık daha geriye yatırırsan gücünü daha çok aktarabilirsin. Ha öyle mi? Evet. Pergel misali yani vücudunu Aa, geri yatırırsan evet. Dene yavaşça dene normal push kick direkt olduğun yerden evet üst vücudunu yatır geri evet vurduğun zaman dene. Evet yatır. Sert vur direkt vur korkma. Evet. Vur korkma. Power vur. Vur direkt kaldır ve ittir. Power sert. Evet sert. Evet. daha Arkayı sert. yapmak biraz zorluyor ama. Değil mi? Zor. Normal. Alışık olmadığı için. Tabii denge. Ama yine ilk denemeye göre gayet iyi. Abi, ciddi mi diyorsun Vallahi ya? cidden iyi yapıyorsun. Zamanlaman olsun, torbada tekniğin olsun ilk denemeye göre gayet iyi. Sağ ol abi. Bundan sonrası İşbak hocamızda. Şimdi grappling demiştik. Grappling zaten kelime kökeni. Şimdi İngilizce bir köken. Grappling yani yakalamaca. Yakalamak. Jiu-Jitsu aslında bunun Japoncası. Kökeni ta samuraylara dayanıyor kısacası. Oradan Brezilya, Japonya derken dünyayı turlamıştır. Günümüze kadar gelmiştir. Ayakta da başlayabilirsin, yerde de başlayabilirsin. Başlangıç noktası yoktur. Ama genellikle dövüşte, sokakta, trafikte öfkeli biriyle karşılaştığımızda ayaktayız yani. O bana laf atar, ben sana laf atarım. Erdem çok daha tehlikeli trafikte. Çünkü Erdem'in sadece Hiç değilim yani mizaç olarak öyle ama yani sahip olduğu yetenekler gereği yani tam bir kasap. Ona laf attığımızda ne olacak muhtemelen? Bir yerlerinizi kıracak tekmeler veya yumruklarla karşılaşırsınız. Mecbur çünkü kendini savunmak zorunda, doğru mu? Değil mi? Evet. Ben birazcık daha olaya yaklaşıyorum. Mesela sahip olduğum silahlar, silah demeyeyim de yani benim öğrendiğim yetenekler biraz daha bana o konuda daha az Ama sizin sanıyor. öyle ya silah aslında. Silah Diye ama geçiyor değil mi yani? evet. Evet ama mesela benim kullanım alanım biraz daha farklı. Örnek veriyorum, sen artık bana saldırmaya başladın. Ben de kendimi nefsi müdafaa yapacağım. Yani Erdem gibi çok tehlikeli olmadan böyle biraz daha sofistike seni grappling'e çekiyorum. Genellikle MMA deyince insanların aklına işte kısa eldivenler, durmadan kan, vahşet geldiği için şimdi MMA aynı zamanda bu kadar da kontrol sporudur. Erdem benim yakama yapıştığı an ben Erdem olsam benim yakama yapışan Erdem'e sağlam bir dirsek atarım. Doğru mu? Ben onu Evet. yaparım. Ve Ama bu işin sonu karakol ve hastanedir. Ben olsam işvak olarak insanlara derim ki MMA bir tık daha az tehlikeli bir spor. Erdem beni yakaladığı an benim çeşitli yollarım var. Ben bir kere kendimi clinch'ten kurtarırım. Ardından Erdem'i bir güzel yakalarım bacağından falan. Çok rahat yere gideceğiz, sorun yok. Ondan sonra hoppa yere alırım. Pozisyon değiştiririm. Kontrol ederim. Polisin gelmesini beklerim. Yani Atay'ı ararım, derim ki Ata Bey bir polisi arar mısınız? Kavganı sonlandırmak adına. Yani daha kontrollü bir spor aslında baktığımız zaman MMA. Aslında şey olayında Kaan Kazgan'la Savaş Cemil olayında Kaan'ın yaptığı da buydu aslında bir yerde. evet yere Yani. aldığı yerde. Bir yerde kontrollü bir şekilde şey yaptı. Evet Tuttu baktığın aslında. zaman evet. O. Evet. Yerde kontrol etti. Şimdi yerde kontrol olayı devreye girdiği için MMA'yi sen bu açıdan kullanabilirsin. Vuruş da yapabilirsin ama bunu tercih etmemek adına yere alıyorsun. İstiyorsan seninle bir yere alma tekniği Olur abi, çalışalım. olur. Az önce Erdem'le Ya şu çalıştığımız bacağım gibi. gidince var ya bir kötü hissediyorum. Hadi ya. Bütün kütle gidiyor. Evet, çok çaresiz bir Çok böyle. çaresiz. Evet, ben de sanki elimden bütün silahlarım alınmış gibi yere düşünce kalıyorum böyle. Ama Aynen abi ya. çalışıyoruz şimdi onu da İşbak hocamızla. İnşallah. Ne yapıyoruz? Ben eğer ki saldırı anında direkt senin bir bacağını veya bir uzuvunu hedef alıp oraya doğru körlemesine dalarsam karşı taraf dövüş olsun olmasın. Yani o kadar da salak değil. Sonuçta eliyle korur veya bacaklarını vermemek adına Gayet ilk başta yer bir bir savunma blok yapar, sprawl yapar, bir sürü hani bunun şey var. Dolayısıyla bizim MMA'de böyle bir olay vardı. Dikkat dağıtma vardır. Ben gardımı alırım, tamam mı?
Sana yumruk atıyormuş gibi yaparım. Hatta kısmen de atarım ama tehlikeli bir yumruk değildir. O tamamen göstermelik bir yumruktur. Mesela ben şu an bir tane sağ atacağım sana. Sağ atarken adım atıyorum aynı zamanda. Yumruk atıp içeri giriyorum. Sen daha benim yumruğuma odaklanıyorsun. Daha farkında olmadan. Ben sen... Yaptım bam. Evet. Ben buradayım. Bacağım gitti. Bacağın gitti. Şimdi kameralara göstereyim istiyorsan buraya gel. Olur abi. Ben yumruk attıktan sonra slow motion'da gösteriyorum. Buraya geldim ve senin bacağını yakaladım. Kafamla da senin vücudunu düşme be. Hadi attım kendimi. Atma. Merak etme. Yavaş olacak her şey zaten. Şimdi bir daha baştan alalım. Ben yumruk attım. Seninle olan mesafemi kapattım. Aynen. Tamam mı? Ve bacağını yakaladım. Tamam mı? Zaten tek bacak üstündesin. Dengede kal. Tamam. Tek bacak üstündesin. Belli bir kilon var. Evet, Ben sağ ol. senden tabii Dengede ki de durmaya farklı... çalış hatta. Yine Aynen. çok rahat Tamam. düşeceksin. Tabii, Hiç tabii, düşmemeye tabii. çalış. Tamam. Ben seni çok rahat bir şekilde, çok zarar vermeden yere alacağım, ardından seni kontrol edeceğim. Tamam mı? Tamam abi. Şimdi running the pike dediğimiz bir teknik var. Onu yapacağız, tamam mı? Sağ ayağımı, daha doğrusu sol ayağımı biraz daha ileri alacağım. Sonra sağ ayağımı tabii önce bir bırakıp göstereyim. Dengem bozuldu onu Yani sen senin yapınca. Aynen. ağırlığını arkana verdik. Sen arkana doğru aslında düşeceksin. Şuramda direkt böyle bir güçsüzlük oldu. Evet. Sol ayağımı buraya koyup sağ ayağımla yarım daire çiziyorum. Pergel gibi. Şimdi pergeli yapıştırıyoruz. Daire çiziyoruz ya. Onu yapıyorum. Ayağında tutmuşum. Pergel çiziyorum. Ve bu kadarcık fizyolojik bir hareketle ben seni anatomik açıklardan... Vücut dengeni bozuyor aslında. Evet. Aynen. Anatomik bir şey tamam. Ben senin böyle ufak matematiksel bir açıyla geri alıyorum. Çok güç kullanmadan. Bak şimdi yakaladım. Ayakta kal. Sol ayağımı öne aldım. Sağ ayağımı geriye alıp sadece seni çeviriyorum hafifçe. Bravo. Evet, güzel, güzel, güzel. Fail. Anatomi başka bir anatomi. Okey, bir daha deneyelim. Olur abi. Buradayım. Sol ayağımı ileri alıyorum, sağ ayağı geri alıyorum. Bu sefer biraz daha güçlü çekiyorum. Amanın. Diğer türlü düşmüyor. Allah. Maşallah. Sonunda danayı devirdik. Bundan sonra işimiz bitmiyor. Çünkü burada hala tehlike devam ediyor. Kişi yumruk atabiliyor. En tehlikelisi de upkick dediğimiz. Tekme atabiliyor. Tabii artık sokaktayız. MMA'de de bu var gerçi de. Tamam. Yani tamamen sokak kuralları olduğunu düşün. Dolayısıyla ben burada güvende değilim. Yapmam gereken şey yüzümü ve çenemi koruyarak ilk önce senin gardını, bacaklarını pas geçmem lazım. Çünkü insan vücudunun en güçlü uzuvları. Tabii. Onları pas geçmem lazım. Bunun için hafif bir kalça hareketiyle bacaklarımı kaçırıyorum. Seni pin ediyorum. Aşağıdan bana yumruk atmaya çalışsan da tabii ki benim yüzüme değebilir ama çok etkili olmaz. gücün Yani bayağı yok, bench olacak. çekiyormuş gibisin şu an. Oysa ben vurursam çok daha etkili olur. Çünkü ben daha tabii. yer çekimine vuruyorum. Tabii. Bir daha stabil bir pozisyondayım. Dirsek de atabilirim bu arada. Yukarıdan, korumak- yandan. Tabii daha zor. Ama dediğim gibi vuruş tercih etmiyorum. Bugünkü vuruş olayı tamamen Erdem'de. Tamam. Ben burada seni pes ettirmeye çalışacağım. Şimdi head and arm choke dediğimiz yani kafa kol boğuşu tekniği var. Onu yapacağım senin Tamam üstüne. abi. Bunu yapmak için bir elimle senin boynunun altından, diğer elime senin dirseğini pas geçerek kendi sol kulağıma almam lazım. Tamam mı? Şimdi bundan sonra alttan avuç içlerimi birleştirip şimdi çıktığım yoldan tekrar geri iniyorum. Yavaşça aşağı iniyorum ve senin arterlerine yani beyne giden kan damarlarını sıkmaya başlıyorum. Bana dokun abi. Baskı hissediyorsun değil mi boynunda? Abi çok fena hissediyorum. Zaten hani iç basınç fazla. Onu yaptığın zaman Burada şey var, 2 tane beyne kan götüren devamlı yani gütmesi gerekiyor. Saniyeler bile dursa beyin tabii kapanıp o tekrar kesildiği açılıyor. zaman direkt fışkırıyor. Tabii, o arterlerdeki şeye sen baskı yapıyorsun. Head and arm çok o işe yarıyor. Direkt beyne giden kan yolunu kesiyor, kişi bayılıyor. İşin içerisine girince ne kadar ince matematik olduğunu anlıyorsun. Değil mi? Dışarıdan bakıldığı zaman belki bu spor birazcık agresif, vahşet olarak görünüyor olabilir. Ama bunu ne zaman spor olarak yapmaya başladığın zaman içerisindeki matematiği, içerisindeki eforu, içerisindeki çabayı gördüğün zaman anlıyorsun aslında ne kadar detaylı bir spor olduğunu. Satranç gibi. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Çünkü bunun zamanlaması, tekniği, baskısı dediğin gibi satranç. Çok ince matematikler dönüyor işin Evet içerisinde. ya orada şey yaptım. Çünkü Bizler, lafını kestim. Estağfurullah, buyurun. Bizler yani bu sporu pro seviyesinde yapanlar özellikle bu konuda yani bunları zaten bildiğimiz için daha birinci günden, birinci seneden itibaren hele ki yıllarını vermiş ve profesyonel arenalara çıkmış bir sporcu isen çok daha topluma karşı ve normal sosyal sisteme karşı daha sorumluluk sahipleri olmamız gerekiyor. Çünkü sahip olduğumuz bilgi aslında öyle basit bir bilgi değil. Tabii. O yüzden biz bunu alıp böyle el ele herkese karşı kullanamayız. Daha böyle topluma daha nazik, daha böyle barışçıl, daha böyle aslında
mecbur kalsak bile zarar vermeyeceğimizi, istemediğimizde vermeyeceğimizi gördük. Şey söyleme zorunuz var değil mi herhalde? Ben profesyonel dövüşçüyüm. Evet. O var yani. Var. Ha, mit değil. Yani belirtiyorsun yani. Genel olarak herkes profesyonel dövüş olarak dostum gerek yok işte yumuşak alıyorsun. Gerek yok dövüşçüyüm hani kapatalım hala da hani zorlarlarsa dediği gibi Şey hocamız. muhabbeti var ya hani adam kulaklıkla spor salonu gördün mü? Evet sonra çıkartıyor kulaklar böyle. Kulaklar şey olmuş. Bak, evet. Onun bir adı var ya. Onun ya kulak kırığı işte. Ha, kulak kırığı. Kulak kırığı. Kulağın içi İngilizce'de doluyor. cauliflower diyorlar ona. Ha cauliflower. Evet. Yani Türkçesi şey. Evet bak içerisi böyle doluyor kulağın. Karnabahar olayı. Bu işte mesleki deformasyon. Öğrendin şimdi dövüşebiliriz o zaman. Şimdi dövüşmeye başlıyoruz. Tamam. Turkish Eddie Hall var. Ama 2'ye 1 yani. 2'ye 1 Tek Turkish olmuyor. Eddie Hall. Gördün mü? Zorlandığım yere alıyor. 2'ye 1 şimdi direkt dövüşüyoruz. Final boss'umuz nerede? Bektaş Emirhanoğlu, Bektaş hocamız. Selamlar, ben Bektaş Emirhanoğlu. Roundhouse Fight Club'da Muay Thai eğitmeniyim. Eski milli sporcu Muay Thai branşında 3 Türkiye şampiyonluğum var. Birkaç profesyonel maçım falan var. Tabii yeni jenerasyon gibi, Erdemler gibi, İshaklar gibi yakmıyorum ortalığı MMA anlamında. Birkaç antrenman tekniği çalışacağız. Beni bugün dövmeden gönder abi lütfen. Abi hayır, dövme değil de dövme olayı demeyelim, teknik öğrenelim diyelim. Teknik yetersizliğimizi görüp onun açığının üzerini kapatalım. Ringe çıktın, ilk maçındasın. Muay Thai veya MMA maçındasın. 3 kuraldan bahsedeceğim. İlk kural eller yukarıda. İkinci kural hareket halindesin. Ki hareket için içinden hareket çıkalım. Böyle durup da hani şuradan tekme vursam ben tekmemi görürsün. Yani mesafe açarsın veya bana vurursun. Ama ben burada hareket halinde olduğum zaman buradan çıkaracağım bir şey belki göremeyebilirsin. Üçüncü kural mesafe. Tayland'da bu öğretildi ilk önce bize. İlk gittiğimde kampta. Move, hands up, distance. Mesafe kontrolü eller yukarıda ve hareket halindesin. Okay? Şimdi sen bana bir tane tekme attın mesela. Attın tekme. Hop. Mesafe kontrolü de mesela bir blok. İlla her tekmeyi ve her vuruşu vücudumla kapatacağım, koruyacağım diye bir şey yok. Okay? Ama kısasa kısastır. Sana birisi nasıl geliyorsa öyle karşılık vereceksin. Ben sana iyi mi geldim abi? Sen bana daha iyi karşılık ver. Bu sosyal hayatta, özel hayatta falan da öyledir. Tamam. Ben sana kötü mü geldim? Abi o konuda da iyi olacaksın. Tamam. Ve mevzu bu. Şimdi ben Adımlama nasıl mesela sen böyle mi vuruyorsun? şimdi rakiple her zaman karşılıklı basacaksın. Ya da rakip böyle mi durdu? Sen her zaman rakiple ya aynı stance'te duracaksın, aynı duruşta duracaksın. Hiçbir zaman rakibin yani buralarına tekme alabilecek, sırtına tekme darbe alabilecek stance'te durmayacaksın, duruşta durmayacaksın hiçbir zaman. Ya rakiple aynı karşılıklı basacaksın ya da rakibi iki ayağının arasına alacaksın. Okay? Rakiple her zaman göğüs göğüsesin. Her zaman, hiçbir zaman yan durmayacaksın. Belki boksta belki yan durabilirsin. Boks maçı yapacaksın mı boks maçı? Yok abi hiç planım Ona göre çalışalım. Okay, tamam. Boks maçı yapmayacaksan daha çok şu abi. Benim tavsiyem, benim kendi kişisel dövüş felsefemde en kolay duruş, en güzel duruş şekli şu. Biz buna Tiger Stance diyoruz abi. Hani kaplan gibi. Tiger Stance. Hani pençe atmaya, yakalamaya, tutmaya, çekmeye hep hazır. Hani kediyi ayakta dururken düşündüğün zaman kalçası bir tık içeridedir ya. Doğru evet. Şimdi mesafe kontrolü de atakta, defans her zaman kalçayla başlıyor. Şimdi ben sana bir tane tekme atacağım. Sadece popoyu geri çek. Hop. Şunu yap. Sadece bunu yap. Bunu yaptın sonra sağ bacağıma tekme atacaksın. Hop çektin vur. Hop aynen. Oradan peşine bir tane de sol kroşe vuracaksın bana. Şunu yapacaksın. Bak çektin. Bam öne bas. Buradan sol tokat gelsin. Sol yumruk gelsin. Tekme geliyor. Çek kalçanı. Vurdun buraya. Vur kroşeyi. Dur orada. Okay. Yumruğu burada dur. Şimdi bu elinle beraber bu yardıma gelecek. Beni kafamdan bir yerden tut. Tuttun. Aynen. Onunla da yardım ettin. Tuttun. Tamam. Şimdi beni kendine doğru çekerek basıncı arttırarak buraya bir tane diz vuruyorsun abi. Bir daha diz vurdun. Tamam. Aynen. Şimdi bu eline beni ileri doğru ittin. Nasıl it? Çektin. İt böyle bu eline beni. Oradan dirsek geliyor. Aynen sen yapalım şimdi bir daha bunu baştan. Tamam. Easy. Tane tane yapacağız. Okey? Bayağı combo şu an bu. Tabii combo aynen. Ama mesela çok hem basit Muay Thai 101 mesela bu. Tamam. Ama abi 101'i çok iyi yaparsan 102'ye veya ileri seviyeye gelebiliyorsun. Baştan yapalım. Çek bakalım. Hop vurdum tekmeyi. 3. Tut kafadan. Ver dize. Bir daha diz. Bir daha it şimdi beni solla ver dirseği. Bum. Şimdi beni buradan kafadan tuttun ya. Vurdun. Beni iterken it ama elim burada kalsın ki burada basıncı arttırsın bu. İttim. Çekerken, aynen çekerken böyle tamam, orada çarpışması lazım. Tamam, Okay? Hani diz vururken ki basıncı arttırmak için yapalım bir daha. Vurdum kalçana, çektin, ver 3'ü, yakala kafadan.
Yakala kafadan ver dizi. Bir daha diz. Bir daha diz. İt beni bununla. Uç. Ama be. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Rakip sana nasıl geliyorsa psikolojik ve fiziksel üstünlüğü hep elinde tutmak için ve üstün olmak için o sana vurdu mu daha sert vurman lazım. Bir tane mi vurdu? 2 tane vurman lazım. Böyle işte dövüşebiliyorsun. Umarım hiç dövüşmezsin. Dışarıda. Tabii dışarıda hiç inşallah zaten hiç sevmem öyle şeyleri. Ringde de dövüşme. Boş ver. Evet, CFC 2'ye hazır olarak Ediol'la beraber, Ediol'la seni artık hazırlamış bulunmaktayız. Ediol'la beraber CFC 2'de yer alacaksın. Ne düşünüyorsun bu konuda? Abi ya şu kadar kısa sürede bu kadar şey öğrenemezdim. Normalde bir kursa gitsem, bir şeye gitsem çok kısa sürede çok verimli şeyler aldım ya. İlk izlenimi nasıl? Zor. Bence video ile karışık antrenman yaptın. Minimum 2000 kalori yakmış gibi görünüyorsun. Yakmışımdır yani hiç öyle sokakta gözüktüğü gibi Değil. amatör işler falan da değil. Onu ben bir tekrar diyeyim arkadaşlar. Bu bildiğiniz profesyonel bir spor. Profesyonel olmayan insanlar da yapmasın bunu yani. Ama yani işin içinde profesyonel girdiği zaman da ayrı bir keyfidir abi ya. Güzel bir yemeği hak ettin bence. Acıktık ya. Ama sen siklettesin şimdi. Evet, biz kilo kestiğimiz için şu anda diyetin dışına çıkamıyoruz ama yine diyete uygun, gittiğimiz zaman diyete uygun bir şekilde. Sen Yani kestin mi bugün abi? çıkışta kesiyoruz abi, biz de kesmeye devam edeceğiz. Bugün çıkışta mesela sen her istediğini yiyebileceksin ama biz hiç istediğimizi yiyemeyeceğiz mesela. Durumlar hiç eşit değil. Ama turnuvadan olsun. sonra artık. Evet. Turnuvadan sonra evet. Turnuvadan sonra bir oturup bir atı bile yiyebilirim. Hatta yani. tartıdan sonra diyebiliriz çünkü tartıyla maç arasında bir gün oluyor. Bir gün mesela bir gün öncesinde tartıyı veriyorsun, maça 10 kilo almış olarak bir günde 10 kilo 12 kilo almış olarak çıkıyorsun. Onu Misal yapabilmek çok güzel abi. Biz daha demin konuşuyorduk. Evet. Bir günde tartıya girmek için 10 kilo verdim bir gecede. Evet. O zaman deadlift rekoru kırmak için hazırlanıyordum. Ama mesela bazı yarışmalar var bizde. Tartı o gün. Evet, bazı organizasyonlarda da aynı şekilde aynı gün tartı, mesela akşamına dövüşüyorsan sabahına tartı vermek O zorundasın. biraz daha zor oluyor. Evet, o organizasyondan organizasyona değişiyor ama CFC gibi, UFC gibi, One Championship gibi büyük organizasyonlarda genelde bir gün öncesinde tartı konuluyor ki dövüşçüler daha çok recovery'si, daha çok toparlama süreci daha fazla oluyor. Daha güzel bir şölen sunabiliyorlar. Sizin rakipler belli mi bu arada abi? Belli. Erdem'in rakibi Benim Özbek bir rakibimle beraber dövüşeceğim. Daha önce yapmış olduğum bir maç, daha önce dövüştük. Onun rövanşı olacak. 5-6 sene sonrasında hikayesi olan bir maç olacak. İşak hocam da ben bir İngiliz rakiple dövüşeceğim. Kendisi İngiltere'de tanınan bir isim ve hani dünyanın da çok önemli bir organizasyon olan Cage Warriors'ın eski şampiyonu kendisi. Benim kariyerimin en iddialı maçı olacak. Hadi ya. Bir o kadar da en heyecanlı maçı olacak. Kendi evimizde ağırlayacağız İngiliz'i. O yüzden hem ev sahibiyiz hem özgüvenliyiz. Güzel olacak. Ben izlemeye geleceğim zaten. Kesinlikle. Orada olacağım yani. direkt sonrasında beraber yemeğe gidiyoruz yine. Kesin gidiyoruz. Kesin gidiyoruz. Oradan sonra her şey yemeğe bağlanıyor nedense. O kadar Biz diyetteyken öyle oluyor. gösterdiniz ettiniz yemekler benden oluyor. Teşekkürler kardeşim. Hiç Tayland'a geldin mi? Abi gelmedim, çok isteniyor Tayland'a gitmem. Çok güzel olur. Orada gelirsen eğer ben seni ağırlarım. Güzel bir antrenman videosu, güzel bir yemek videosu. Böcek videosu. yiyor musunuz? Ya böcek biz yemiyoruz ama tabii ki de yiyenler var. Orada misal veriyorum, nasıl burada sahile gittiğin zaman süt mısır satıyorlar, şey satıyorlar. Orada da kurtulmuş kurtçuk, Böcek. kurtulmuş akrep ne yazık ki satılıyor. Çok iğrenç ya. Bir de hani rehberin yoksa kesinlikle gitme. Ben o yüzden dedim hani Erdem'le iletişime geçip git veya hani birileri mutlaka oradan yerli biri olsun. Çünkü o kadar fazla sokak yemeği kültürü var ki ne yediğini bilmemek çok normal bir şey orada. Yani dili de bilmiyorsun, çok şey, İngilizceyi de tam telaffuz edemiyor. O yüzden ne yediğini bilmiyor. Hem zehirlenebiliyorsun hem istemediğin bir yiyecek olabiliyor Ya bazen biz mesela. yurt dışı sokak lezzetleri çok yaptık. Avrupa yaptık, Amerika yaptık falan. Asya zamanı geldi. Asya, ben şimdi 3 haftaya Japonya'ya gidiyorum, Tokyo'ya gidiyorum. Oh süper. Öyle bir hafif açıyorum çünkü Tayland biraz daha hardcore dediğin gibi. Bir tık daha. Böcekler havada uçuşuyor. Sen noodle'larla başla orada. Aynen. Finalde de final boss olarak bir böcek gelirtiriz Ben sana. Kobilerle, Wagyu'larla başlayayım. Aynen. Ama Tayland'ı da istiyorlar bayağı yani. İnşallah yapacağız Geldiğin Tayland'da. zaman seve seve yardımcı oluruz. Abi çok sağ olun vallahi, o kadar. Biz teşekkür öğrettiniz, ederiz. ettiğiniz, Geldik. gösterdiniz. 26 Nisan'da Ülker'den demiştik zaten. İlker Öğren'den. Ben de izlemeye geleceğim. Bu arada organizasyonu düzenleyen Atabey'le de bir konuşalım tekrardan. O da bilgilendirir arkadaşları organizasyon hakkında, organizasyonun büyüklüğü hakkında. Desteklerinizi o zaman bekliyoruz. Sizi Atabey'le baş başa bırakıyoruz. Abi sana çok başarılar şimdiden teşekkür turnuva ederim. içinde. İnşallah istediğiniz gibi gönlünüzden geçen olur ya. İnşallah. Çok sağ olasın kardeşim. Abi tekrardan CFC nedir? Bize bir böyle basitçe anlatabilir misin? Evet, CFC bir MMA organizasyonu.
Karma dövüş sanatları. Bu da bu ülkede başlayacak olan ve daha sonradan bu sporu bu ülkede geliştirecek olan, daha sonradan da çevre coğrafyaya ve dünyaya, globale taşınacak olan bir organizasyon. Burada da güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Çok sağlam sporcularımız var. Çok sağlam bir prodüksiyonla buna hazırlanıyoruz. İnşallah sürekliliği olan ve çok büyüyecek bir organizasyon olacak. İnşallah bizim için de büyük şans zaten ülkemizde böyle bir şeyi canlı canlı izleyebilmek. Hep yurt dışından online izliyoruz. Yani bu online de izlenecek zaten. Online de izlenecek, evet. Ama ben yani 26 Nisan 2025'te gelip bunu birebir izleyeceğim. Evet, Yani bu adrenalinin en yüksek olduğu anda. kaçmaz yani arkadaşlar. Tekrardan bu biletlerle ilgili bir şey duymuştum. Onu bir söylemek istiyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Öğrencilerde %50 indirim olacak herhalde. Evet, öğrenciler için bir indirim kodumuz var. CFC OGR 50 yazarlarsa öğrenciler için de bir %50 indirim kodumuz var. Süper Onları ya. da bekliyoruz. Oraya gelecek arkadaşlarımla da orada görüşmek üzere. Video burada bitiyor. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.